Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve huves-semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkıh-ı Ekber'den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen yarattıklara ait sözler yaratılmıştır. Allah Teala'nın kelamı yaratılmış değildir. Musa Aleyhisselam ve diğer yarattıkların sözleri ise yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Onların sözü değildir. Yani Kur'an'dakiler kimsenin sözü değil, Kur'an-ı Kerim'dekiler Kur'an'ın kendi sözleridir. Allahu Teala'nın kelamıdır. Mahlukatın sözleri kendileri gibi yaratılmıştır. Yani sahibine tabidir. Zira sıfat mevsufuna yani sahibine tabidir. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, ayetleri Allah'ın kelamının delilleri ve maksadının alametleridir. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, ayetleri Allah'ın kelamının delilleri ve maksadının alametleridirler. Evet, çok kıymetli, muhterem efendiler. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 75. ayeti kerimesinde اَفَتَضْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ilâhiril ayet. Ey müminler! Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bir zümre vardır ki Allah kelamını yani Tevrat'ı dinlerlerdi de gerçeği anladıktan sonra onu bile bile değiştirirlerdi. İşte görüyorsunuz. Ve yine hadin minel müşrikîne istecareke feecirhu hatta yesma'a kelamallahi sümme ebliğhu me'mene. Eğer müşriklerden biri aman dilerse ona aman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olduğu yere kadar ulaştır. İşte şöyle bir baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in yaratılmış olduğuna hükmedenin kafir olacağı fetvası küfran-ı nimet manasına hamledilmiştir. Bu İmam-ı Azam ve diğer alimlerin sözlerinde geçen bu durum İslam milletinden, dinden ve imandan çıkmak manasında kafir demek değildir demişlerdir. Kıymetli efendiler, kelam-ı lafzinin yaratılmış olduğunda ehl-i sünnetin ihtilafı yoktur. Kur'an-ı Kerim yaratılmıştır diyen kafir olur. Sözü sabit değildir. Bu söz ahad yolu ile intikal etmiştir. Hiçbir kimse için kelam-ı lafzi mahluktur demek caiz değildir.
Çünkü kelam-ı lafzi, Allahu Teala'nın kelamı kesin Allah kelamıdır, mahluk değildir. Bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'in lafzı yaratılmıştır demesi asla caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'le düşman topraklarına sefer etmeyin sözünde olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş bulunan şeytandan Allah'a sığın. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Mutlak olarak Kur'an-ı Kerim yaratılmıştır demek caiz değildir asla. Musa'nın Allah ile konuşması, Musa aleyhisselam Allah Teala'nın kelamını işitmiştir. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: ve kellemallahu Musa teklima. Ve Allah Musa ile vasıtasız konuştu. Musa kendisiyle konuşacağımızı vaat ettiğimiz vakitte gelince Rabbi ona kelamını söyledi. Musa şöyle dedi: Rabbim cemalini bana göster, sana bakayım demişti bir ayeti kerime ki bu da Araf suresinin 143. ayeti kerimesidir. Bir önceki ayette Nisa suresinin 164. ayeti kerimesi idi. Musa aleyhisselam var olmadan evvel de Allah Teala ezelde konuşma sıfatına sahip idi. Mahlukatı yaratmadan evvel de Cenab-ı Allah yaratıcı idi. Her şey önce bil kuvve olur, sonra kuvveden fiile çıkar. Hiçbir varlık Allah'a benzemez. Allah Teala'ya benzeyen hiçbir şey yoktur. Allah işitici ve görücüdür. Kıymetli efendiler, ehli bid'at bu konularda da yanlış saplantılara sapmışlardır. Yine Buhari'nin hocası Nuaym bin Hammad el-Huzai şöyle diyor: zat ve sıfat bakımından her kim Allah Teala'yı yaratıklardan herhangi birine benzetirse kafirdir demiştir. Yüce Allah'ın zati ve fiili sıfatlarını inkar ederse yine kafirdir demiştir. Kıymetli efendiler, şunları Müslümanlar tekrar bilmeli, hiç mi ebedi unutmamalıdır. Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey Allah gibi değildir. Onun hiç misli yoktur. Hiçbir şey onun misli değildir. Evet, kelam sıfatı Allahu Teala'nın kadimdir. Yaratma sıfatı da yine kadimdir. Cenab-ı Allah Musa aleyhisselam ile konuşunca ezelde kendisinin sıfatı olan kelam ile konuşmuştur. Musa aleyhisselamın o meşhur ağaçtan işittiği sözler ise yaratılmıştır. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Musa kendisiyle konuşacağımızı vaat ettiğimiz zamanda gelince Rabbi ona kelamını söyledi. Allahu Teala dilediği zaman konuşur. Bu ibarelere Allah kelamı adı verilmesinin sebebi
Allah kelamına delalet ettiği içindir. Allah kelamına delalet eden ibareler eğer Arapça ile ifade edilirse Kur'an'dır. İbranice ile anlatılırsa Tevrat'tır. İhtilaf ibarelerdedir. Bu ibarelere mecazi olarak Allah kelamı söylenir. Şimdi bu görüşü ileri sürenler olduğu gibi yine İmam-ı Azam Hazretleri bir kimse mushaflarda yazılı olan sözlerin Allah kelamından ibaret olduğunu yahut Allah kelamını hikaye ettiğini söyleyip Allah kelamı olmadığını söylerse kitaba, sünnete ve selefe aykırı hareket etmiş olur. İşte kıymetliler, çok iyi anlamalı, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu iyi bilmelidir. Tenzilün minerrahmanirrahim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Kalplerden ve musaflardan bir gün kaldırılacaktır. Ne Rabbisine geri dönecektir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a geri dönecektir. Ne zaman? İşte dünyadan Kur'an-ı Kerim kaldırıldığı zaman kıyamete doğru bunlar da olacaktır. Allah'ın sıfatları kullar için vasıtalı değildir. Allah'ın bütün sıfatları ezelde vardır. Yaratıkların sıfatları böyle değildir. Allah bilir, fakat bizim bilgimiz gibi değil. Allah'ın gücü yeter, fakat bizim gücümüz gibi değil. Allah görür, fakat bizim gördüğümüz gibi değil. Allah konuşur, fakat bizim konuşmamız gibi değil. Bizler aletler, uzuvlar ve harfler yardımıyla konuşuruz. Allah Teala ise aletsiz ve harfsiz olarak konuşur. Harfler yaratılmıştır. Allah kelamı ise yaratılmış değildir. Allah Teala eşyanın hakikatlerini bütünü ile, parçası ile, açığı ve gizlisiyle, zati olan samedi ve ebedi olan ilmiyle bilir. İnsanların bilgisi insanlara göredir. Mahluk bilgisi, Allahu Teala'nın bilgisi ise ezeli ebedi her şeyi kuşatmıştır. Üstelik mahlukata bilgiyi o vermiştir. Vehbi olan bilgiler verildiği gibi iktisadi kazanma yoluyla da veren yine odur. Allah'ım bizi yarattığın müddet gözlerimizden ve kulaklarımızdan faydalandır. Bakın bu dua bir meşru bir duadır. Meliki müteal olan Allah Teala'nın eşyayı yaratmadan renk ve şekillerini nasıl gördüğü, seslerini nasıl işittiğini acayip karşılıyorsun. Kelime ve sesleri nasıl işitir diyorsun. Halbuki Allah uyku halindeyken sana o şekil ve renkleri gösteren, vukuundan önce o kelime ve sesleri işittiren Yüce Allah'tır. Yüce Allah'ın konuşması boğaz, dil, dudak ve dişler yardımıyla değildir. Kelimeler ve sesler harflerin mahreçlerine muhtaç değildir. Harfler ve sesler yaratılmıştır. Allah'ın kelamı ise yaratılmış değildir. Belki bizzat kadimdir.
Yani bizzat kadimdir. İmam-ı Tahavi diyor, kim Allah kelamını işitir de onun beşer sözü olduğuna inanırsa kafir olur. Allah Teala sözlerini cehennem ateşi ile korkutmuştur. Allah Teala böylelerini cehennem ateşiyle korkutmuştur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Seuslihi segar. Ben muhakkak onu cehenneme girdireceğim. İnne haza illa kavlül beşer. Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'i ancak bir beşer sözüdür diyeni cehennem ateşiyle korkutunca kesinlikle bildik ki Kur'an-ı Kerim beşerin yaratıcısının sözüdür. Dolayısıyla beşer sözüne benzemez. Kelam meselesindeki görüşler. Bunlar 9 gruba ayrılmışlardır. Bunlardan biri şüphesiz Allah kelamı insanlar üzerine manaları akıtan sözdür. Bu Tahavi'nin beyanıdır. Bazılarına göre bu sözler ya faal olan akıldandır yahut başkasındandır. Bu görüş Sabilerle yıldıza tapanlara, felsefecilerin sözüdür. Yani ehl-i sünnetin görüşü değildir. Mutezile'nin de ikinci görüşü Kur'an-ı Kerim yaratılmıştır diyor. Bu da ehli bid'attır, bu da reddolunmuştur. Onu Allah Teala yaratmıştır diyor Mutezile. Fakat kendisinden ayrı olarak yaratmıştır derler. Bu söz de Mutezile'nin sözüdür ve red olunmuştur. Üçüncüsü Allah kelamı tek bir manadır. Diyenler vardır. Arapça ile ifade olun buyurursa Kur'an olur derler. Eş'ari küllab gibilerin görüşüdür. Kelamcı hadisçilerin görüşü de ezeli sesler ve harflerden ibarettir. Allah Teala'nın kelamı ezelde toplanmış ezeli sesler ve harflerden ibarettir derler. Bu görüş de yine felsefeci ve hadisçilerden bir taifenin görüşüdür. Yani bunlara da kelamcılar denmektedir. Allah kelamı sesler ve harflerden ibarettir diyenler vardır ki bu da Kerramiye taifesinin görüşüdür. Allah Teala sonradan bunlarla konuşmuştur derler. Bunlar da batıl, ehli bid'at görüşüdür, red olunmuşlardır. Allah kelamı zatıyla kaim olan, ilmi ve iradesiyle yarattığı varlıklara döner derler. Bu görüşü Muteber adlı kitabın sahibi kabul etmiş. El Metalibül Aliye adlı kitabında Fahrettin Errazi de bu görüşe meyleder demişlerdir. Doğrusunu Mevla bilir. İnşallah Fahrettin Razi yanılanlardan olmamıştır. Hiç kimsenin yanılmasını istemeyiz. Allah herkese Yüce İslam'ı en doğru anlamayı nasip eylesin. Ve doğru inanmayı bilmek yetmiyor. Tasdik ve ikrar lazım. Allah'ın kelamı kendi zatıyla kaim bir manayı tazammun eder. Allah o manayı başkasında yaratmamıştır derler. Bu görüş de Ebu Mensur el-Maturidi'nin görüşüdür.
Allah kelamı kendi zatıyla kaim olan kadim mana ile başkalarında yarattığı sesler arasında müşterektir. Bu söz Ebul Meali ve ona uyanların sözüdür. Efendiler, birinci mana hakikat, ikinci mana ise mecazdır. Şimdi 9. görüş Cenab-ı Allah geçmişte ve gelecekte dilediği zaman ve sünnet eshabından tercih edilen sözü takviye ediyor. Bu meselenin İmam-ı Azam Hazretlerinin telifinde tekrar edilmesinin sebebi maksat bakımından öneminin büyüklüğünü göstermektedir. Şimdi Allah Teala kendine yakışır şekilde konuşur dediğimiz zaman şüpheleri yok olur. Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Musa ile konuştu. Ve lemma ca'e Musa limiqatina ve kellemehu Rabbu. Musa kendisiyle konuşacağımızı vaat ettiğimiz vakitte gelince Rabbi ona kelamını söyledi. Cennet nimetlerinin en üstünü Allah Teala'nın cemalini görmek, onun kelamını işitmektir. Cehennem azabının en şiddetlisi Allah'ın cemalinin onlara perdelenmesi, gösterilmemesi ve onların Allah kelamını işitmemeleridir. İşte kıymetli efendiler, Allah Teala'nın Allah kelamı insanlar üzerine manaları akıtan sözdür. Bazılarına göre bu sözler ya faal olan akıldandır yahut başkasındandır. Şimdi tabi bu sözler Sabilere ait görüşlerdir. Ve felsefeci sözleridir ki, ehli sünnetin görüşüne dünya Müslümanları sıkıca bağlanmalıdır. Kıymetli efendiler, çünkü Yüce Allah'ın kelamı zatıyla kaimdir, ebedi ve ezelidir. Ve Kur'an-ı Kerim mahluk değildir, Allah kelamıdır. Çok kıymetli efendiler, ve la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmayacaktır. Galaksevu fiha ve la tükellimuni. Orada ses çıkarmayın. Bana bir şey söylemeyin. Cehennemlikleri azallaması. Kella innehum an rabbihim yevmeizin le mahcubun. Hayır, onlar kıyamet günü Rablerinin rahmetinden men edilmişlerdir. Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyin yaratıcısıdır diyen bu ayeti kerimeyi de Mutezile yanlış anlamıştır yine. Mutezile kul kendi fiilini yaratıcısıdır dedikleri halde bakın ne kadar yanlışa saplanınca insanlar doğruyu göremiyor. Allah kendi fiilinin yaratıcısıdır. Kul, şimdi bakın Mutezile kul için ne diyor? Kul diyor kendi fiilinin yaratıcısıdır dedikleri halde Allah kelamı Allah Teala'nın sıfatlarından biridir. Yaratılan eşya bu sıfat aracılığıyla meydana gelir. Çünkü bütün yaratıklar Allah'ın emriyle vücut bulur. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Güneşi, ayı, yıldızları Allah kendi emrine bağlı olarak yarattı. Dikkat edin,
hem yaratmak hem de emretmek ona aittir. Ela lehül halgu vel emru. Tebârekallahu Rabbül Alemin buyurmaktadır. Ehl-i sünnet inancının dışında kalan ehli bid'atın bu saplantılarına dikkat etmeli. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları ehl-i sünnet itikadına sıkıca sarılmalıdır. Allah'ın sıfatları, ilim, kudret ve benzeri bütün sıfatlarının yaratılmış olduğu yolundaki batıl inançlarını reddetmiştir. Yani İmam-ı Azam'ın ortaya koyduğu doğru inanç Mutezile'yi reddeder. Mutezile'nin bu görüşü de sakattır. Cenab-ı Allah bu taifenin söylediklerinden Allah münezzehtir. Mutezile bu konularda çok yanılmıştır. Ne diyor Mutezile? Allah'ın sıfatları, ilim, kudret ve benzeri bütün sıfatlarının yaratılmış olduğunda batıl inançlarını ortaya koymuşlar ki bu reddolunmuştur. Bu apaçık küfürdür. O inkarcılar derilerine niçin aleyhimizde şahitlik yaptınız derler. Onlar, o deriler her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu derler. Evet kıymetliler, ehl-i sünnet ben amentü inandım demek yetmiyor. İmanın şartı 6'dır demek de yetmiyor. Bu 6 şartı da İslam amentüsünü de çok doğru anlamak, bilmek gerekiyor. İşte İmam-ı Azam dünyaya bu konuda da ilmi ışık tutmaktadır. Dünyayı aydınlatmaktadır. Allah Teala yarattıklara mahal olmaz. Mutezile'nin ileri sürdüğü delil şu ayeti kerimedir ki bunu da doğru anlamamıştır. Nihayet oraya varınca bereketli yerdeki vadinin sağ kıyısından ağaç tarafından şöyle nida edildi. Ey Musa, gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Celle Celaluhu. İnni enallahu sözünü de Cenab-ı Hak ben muhakkak ki ben Allah'ım diyor. Ya Musa, şüphesiz ben Allah'ım diyor. Ene rabbukumul ala, muhakkak ben sizin Rabbinizim. Bakın bu sözü de Firavun söylemişti. Eğer Mutezile gerçekleri doğru anlasaydı, tabi bu yanılgılara düşmeyecekti. Hel min haligin gayrullahi, Allah'tan başka bir yaratıcı var mıdır? Bak ayeti kerime. İnnehu le gavlu rasulin kerim. Kur'an-ı Kerim şüphesiz kerem sahibi bir peygamberin sözüdür. Şimdi yine Allah Teala başka bir ayette Kur'an-ı Kerim'e beşer sözü diyenlerin kafir olduğunu beyan buyuruyor. Hz. Muhammed'in sözü olduğunu, onu kendisinin icat ettiğini söyleyen kişi kafirdir. Çünkü Hz. Muhammed'e gelen bu Kur'an-ı Kerim, Muhammed'in dünyaya tebliğ ettiği bu kelamı kadim, Allah'ın kelamıdır. Allah sözüdür, Allah kitabıdır. Burada Kur'an-ı Kerim'i bir elçinin ya Cebrail aleyhisselamın yahut Hazreti Muhammed aleyhisselamın icat ettiğine delalet eder diyenler de gerçeği burada da
anlamamışlardır. Hülasa 4 mezhebe bağlı ehl-i sünnet, selef ve halef alimleri Kur'an-ı Kerim'in yaratılmış olmadığının da ittifak halindedirler. 4 mezhepte ve ehl-i sünnette, selefte, halefte ve Allah'ın kelamı kadimdir demişlerdir. İşte ehl-i sünnet inancı budur. Nedir? Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır, yaratılmış değildir. Ve Allah'ın kelamı kadimdir. Allah Teala bir şeydir Cenab-ı Hak. Fakat diğer şeyler gibi değildir. Yani benzeri olmayandır. Yani Allah zatıyla ve sıfatıyla vardır. Leyse kemisli şeyin, Allah gibi hiçbir şey yoktur. Onun için Yüce Allahu Teala'yı yüce sıfatlarıyla muttasıf olduğunu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu iyi anlamamız, iyi kavramamız gerekiyor. Sonra şunu da herkes bilsin ki hatırına ne gelirse Allah Teala ondan başkasıdır. Hatırlara, hayallere gelen hiçbir şeye de benzemez. Allah'ın benzeri yoktur. Ve la yuhitune bihi ilmen. İnsanlar bilgi bakımından Allah Teala'yı ihata edemezler. Yani Allah'ı kuşatamazlar. Allah her şeyi kuşatmıştır. Senin kendini methettiğin gibi bir sena medih bilmiyorum. Yani yüce Allah'ı Peygamberimiz över, neticede sen kendini övdüğün gibisin der. Evet efendiler, bunu da Sahih Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir. La uhsi senaen ente kema esneyte ala nefsike. Sevgili Peygamberimiz böyle buyurmuştur. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ayeti kerimede hepinizin çok duyduğunuz ve bildiğiniz Allah her şeye kadirdir. Ondan başka her şeye kadir kimse yok ki. Kul eyyi şeyin ekberu şehadeten. Kulillahu şehidun beyni ve beynekum. De ki şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu da En'am suresinin 19. ayeti kerimesidir. Yani her şeyi kelimesini fail manasına aldığımız takdirde onu Allah hakkında zikretmemiz caizdir. O hiçbir şeye benzemeyen bir yüce varlıktır. Allahu Teala cisimsiz, cevhersiz var olan bir şeydir. Allah Teala'nın diğer eşyaya benzemeyen bir şey olduğunu ifade etmenin manası cisimsiz, cevhersiz ve arazsız olarak varlığını ispat etmektir. Cisimleri, cevherleri, arazları o yaratmıştır. Zira cisim bazı maddelerin birleşmesinden meydana gelen bir mürekkeptir. Ve Allahu Teala cisimsizdir. Onda cisim o cevher olmaz ve araz olmaz. Çünkü onlar da Allah yaratmıştır. Allah mahlukata, yarattıklarına asla benzemez. Cevher mekanı olan bir varlıktır. Allah'ın ise mekana ihtiyacı yoktur.
Aynı zamanda cismin bölünmeyen en küçük parçasıdır cevher. Araz, cisim ve cevherlerde sonradan meydana gelen arizi varlıklardır. Varlıkları başkalarının varlığı ile kaimdir. Mesela boyalar, oluştaki toplanma, ayrılma, hareket etme, durma, tat, koku gibi varlıklara araz denir. Bu alem ayan ve arazdan ibarettir. Ayan ve arazdan ibarettir. Ayan kendi başına var olabilen, daha başka bir ifadeyle varlığı için başkalarının varlığına ihtiyacı olmayan şeydir. Bu da ya mürekkep olur, mürekkep de cisimdir. İşte görüyorsunuz ki alem, ayan ve arazdan ibarettir. Bunların tümünü de yaratan Allah Teala'dır. Kıymetli efendiler, cevher cisimlerin bölünmeyen en küçük parçasıdır. Cenab-ı Allah ise bunların hepsinden münezzehtir, beridir. Fahrettin Errazi ne güzel söylemiştir. Mücessime taifesine mensup olan kişi asla Allah'a ibadet edemez demiştir. Mücessime kimdir? Allah'ı cisimlere benzetenler. Çünkü o kendi vehminde tasavvur ettiği surete tapar. Allah Teala ise suretten münezzehtir. Bunları da söyleyen İmam-ı Azam'dır. Araz ve cisimler hakkında şöyle demiştir İmam-ı Azam: Allah Teala Amir bin Ubeyd'e lanet etsin. Çünkü o insanlığa bu konudaki bahsi ilk açan kimsedir demiştir. İşte yanlış çığır açanlar, insanlara yanlış bilgi verenler böyle lanete uğrarlar. Allahu Teala sınırlı değildir. Allah Teala'nın sınırı yoktur. Zıttı yoktur. Benzeri yoktur. Onun gibisi de yoktur. İşte İslam'ın amentüsünü İmam-ı Azam'ın ortaya koyduğu İslam amentüsü Fıkh-ı Ekberi ve oradan aldığımız keşif notlarını vermeye devam ediyoruz. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Artık Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını bildiğiniz halde ona eş koşmayınız. Evet, Allah gibi hiçbir şey yoktur. Onun eşi olmaz, benzeri olmaz. Şerikin nazırı, dengi veziri olmaz. Bu sıfat yalnız Allah'ın zatına mahsus bir sıfattır. Leyse kemislihi şeyün. Ve huves semi'ul alim. Allah gören ve işitendir. Varlığı kendinden olan, varlığı başkasından olana benzemez. Yüce Allah Celle Celaluhu üzerinden zaman geçmez. Allah zamandan, mekandan da münezzehtir. Zamanları, mekanları O yaratmıştır. Onun için Allahu Teala'nın üzerinden zaman geçmez, ona tesir etmez. Ezeli, ebedi kavramları dahi bizim anlamamız içindir. Allah ezelin de ezeli, ebedin de ebedidir. Yokluğu hiç düşünülmeyen, vacibül vücut, ezeli ebedi, var olan bir varlıktır. Yüce Allah'ın el yüz gibi sıfatları Allah'ın keyfiyetsiz sıfatlarıdır. Allahu Teala'nın zatına ve sıfatına layık bir şekilde
eli vardır, yüzü vardır. Ama hiç başkasının ne eline benzer ne yüzüne benzer. Burada elinin yüzünün keyfiyetsiz bir sıfat olduğu için nasıl ve niceliğini Allah'tan başka kimsenin bilme şansı yoktur. Eli vardır ama onun şanına uygun bir eli vardır. Hiçbir ele benzemez. Yüzü vardır, şanına uygun bir yüzü vardır. Hiçbir yüze benzemez. Benzeri yok. Evet, kıymetli efendiler, Kullu şeyin halikun illa veçe. Bak burada Allah'ın yüzünden başka her şey yok olacaktır. Burada keyfiyetsiz bir yüzden bahsediliyor. Yani nasıl ve niceliğini Allah'tan başka bilen yok. Bu ayeti kerime. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü kalacaktır. Ve yebka veçhu Rabbike Zülcelal vel ikram buyruluyor. Bunlar ayeti kerime. İllettiva veci Rabbihil a'la. O takva sahibi ancak malını yüce Rabbinin yüzünü talep etmek için verir. Yedullahi fevga eydihim. Allah'ın eli kulların ellerinin üstündedir. Bunlar ayeti kerimelerdir. Kasas, Rahman, Leyl, Fetih, Sad ve Yasin gibi surelerde bulunan ayeti kerimeler. Kendi elimle yarattığım varlığa secde etmekten seni men eden şey nedir? Her şeyin iradesi, idaresi kendi elinde olan Yüce Allah'ı tesbih ederim. Yine İsa Aleyhisselam bak ne dediler? Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsike. Senin benim nefsimdekini, sen benim nefsimdekini bilirsin. Fakat ben senin nefsinden olanı bilemem. İsa Aleyhisselam diyor. Ya Rabbi sen beni bilirsin. Nefsimi, içimi, dışımı, her şeyimi. Beni sen yarattın. Ama ben senin nefsinde ne vardır bilemem. Çünkü Allahu Teala'nın zatını, onun künhünü kimsenin bilmeye gücü yetmez ki. Ancak Allahu Teala'yı biz Allah'ın tanıttığı gibi şanına yakışan kelamı, sıfatları, esması, eserleriyle tanıyoruz. Fakat ilmimiz onu kuşatma şansına sahip değil. Eynema tüvellu fesemme veçhullah. Ne tarafa dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Sen nefsini, kendini sena ettiğin gibi ben seni methetmeye muktedir olamam. Kul bütün gücüyle Allahu Teala'yı över, sena eder. Tesbih eder, tehlilde bulunur, tekbirde bulunur. Tahmidde bulunur. Ama kul kendi gücü kadar yapar. Yüce Allahu Teala'nın övdüğü gibi kimse övemez ki. Gücü yetmez. Biz gücümüz nispetinde övüyoruz ama Allah kendini kendi övdüğü gibidir. Eşsiz yüce, eşsiz büyük. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Zira sen bizim gözümüzdesin. Bak burada Cenab-ı Hak buraya ulema-i müteakkirin bunlara bazı manalar vermişlerdir ama İmam-ı Azam bunlar Allah'ın keyfiyetsiz sıfatlarıdır diyor. Manasını Allah'a bırakıyor. İmam-ı Azam'ın yolundadır selef alimleri bu konuda da. O inkarcılar Allah'ı gerektiği gibi takdir edemediler.
Halbuki kıyamet günü gökler onun sağındadır. Bunu da keyfiyetsiz olarak, bunun anlamını da yine biz Rabbimize bırakıyoruz. Müteşabih ayet bunlar. Keyfiyetsiz sıfatlar. Ve ma kaderullah hakka kadrihi vel ardu cemi'an kabdetuhu yevmel kıyameti ve semavatu metviyyatun biyemini. O Rahman olan Allah arş üzerinde arşı istiva etmiştir. Kıymetli efendiler, müteşabih ayetler tevil edilmez demiştir İmam-ı Azam. Bu saydıklarımız müteşabih ayetler bölümünden, grubundandır. Bu ayetlerin tevilinde elden maksat Allah'ın kudreti yahut nimetidir denilemez diyor. Kim? İmam-ı Azam. Zira bu türlü teviller de Allah'ın sıfatlarını iptal tehlikesi vardır. Yani iptal vardır diyor. Allah'ın sıfatlarını iptal ise kaderiye ve mutezile taifesinin sözleridir. Lakin Allah'ın eli keyfiyetsiz olarak sıfatıdır. Yani nasıl ve niceliğini Allah'a bırakacaksın. Allah'ın gazap ve rızası da yine keyfiyetsiz olarak Allah'ın sıfatlarıdırlar. Bunların anlamını da keyfiyetsiz olarak Allah'a havale edilir. Müteşabih ayetler, müteşabih grubundandır. Yani bu sıfatların nasıl olduğunu biz bilemeyiz. Ancak Allah kendisi bilir. Keyfiyetsiz kelimesinin anlamı işte iyi anla. Allah'ın sıfatlarının, bu sıfatlarının nasıl olduğunu biz bilemeyiz. Ancak Allah kendisi bilir. Kudret, nimet, görme ve istila kelimelerini bakın zikretmemiştir. İmam-ı Azam da Cumhuri Selefe bakın mensuptur. Onlar da onun yolundadırlar. Yine Fahrül İslam demiştir ki yüz aslı ile bilinen ve vasfı ile müteşabih olan sıfatlardır. Allah için el ve yüz isnat etmek bize göre haktır. Bu el ve yüz aslı ile bilinen, aslı var çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Fakat vasfı ile müteşabih olan sıfatlardır. Müteşabihlerin ise manası Allah'a bırakılır. Allah bilir onları. Mutezile bu konuda da sapmıştır. Bu sıfatların asıllarını da reddetmişlerdir. Mutezile taifesi. Allah'ın sıfatlarını inkar ve tadil edenlerden oldular. Ki büyük bir sapıklıktır. Fakat müteşabih olan keyfiyeti üzerinde ise bir şey söylemeyip kim sustular? Ehl-i sünnet alimleri bunların manasını Allah'a bıraktılar. Evet kıymetli efendiler, insanlar Yüce Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini iyi anlarlarsa ve bu konuda Cenab-ı Hakk'ın hidayetini, vehbi ilimleri Allah'tan alabilirlerse Allah'ın yardımıyla sapmazlar. Ehli bid'ata, dalalete düşmezler. Cenab-ı Hak, hakkı hak bilen, ona tabi olan ve batıldan içtinab eden,
Ehl-i sünnet ve cemaat imanıyla hak imanı bağrında taşıyan kullarından eylesin. Evet kıymetliler, derslerimiz Rabbimizin lütfuyla devam etmektedir.